Merhaba arkadaşlar, ben Çağrı. Yepyeni bir videoyla tekrardan sizlerleyim. Oyuna Şükran Günü Festivali, Şükran Günü etkinliği geldi. Detaylı bir şekilde bu etkinlikte neler yapmamız gerekiyor sizlere bunu anlatacağım. Öncelikle sonbahar lütuf paketine bakalım. Ücretsiz olarak gelen paketimizi alıyoruz. Ve şimdi önümüze bir paket çıkıyor arkadaşlar. Paketimizde bize kalıcı olarak çerçeve veriyor. Bu çerçevelere ne kadar sahip olursanız buradaki bonus ekip savunmaları birikiyor ve hesabınıza ekleniyor. 100 tane bize torba veriyor. Demirci çekici ve has altın veriyor. Eğer arkadaşlar oyuna düşük yatırımlı bir şekilde para atıyorsanız, az paralar atıyorsanız bu paketi alabilirsiniz. Ama şöyle bir şey var. Eğer sunucunuzda has altın varsa ve ödüllerde size has altın veriyorsa bu paketi kesinlikle alabilirsiniz. Ama onun dışında burada has altın yoksa, demirci çekici yoksa, sadece hızlandırma ve şükran günü torbası ve şunu veriyorsa almayın. Yani sunucunuzda has altın varsa alın, yoksa almayın arkadaşlar. Onun dışında çok fazla tavsiye etmiyorum. Şimdi etkinliğimize geldiğimizde ise burada 6 tane yemeğimizin olduğunu görüyoruz. Elimizde malzeme çantalarımız ve malzemelerimiz var. Burada dikkat edeceğimiz şey iki tanesinin üstünde tik işareti ve el işareti var. Burada görebiliyorsunuz. Diğer 3 tane 4 tane yemekte maalesef yok. Şimdi bu ne anlama geliyor? Buna tıkladığımızda 40-40 bireysel puan ve ittifak puanı veriyor. Buraya tıkladığımızda ise 50'ye 50 veriyor. Yani bizim öncelik vermemiz gereken yemekler acil yemekler. Buradaki spesiyel özel yemekler olacak arkadaşlar. Burada gördüğünüz her yemek toplam 2 kere karşınıza özel yemek olarak gelecek. Bilginiz olsun. Toplamda 6 tane yemeğimiz var. Mesela öncelikle bugün bu 2 yemek özel yemek olarak geldiyse yarın şu ikisi olarak değişecek. Bu 7 gün boyunca her yemeği toplam 2 kere özel yemek olarak görebileceksiniz. Normal yemeklere şey yapıp daha düşük puanlar almayın. Yemekler pişirip arkadaşlar. Mesela bu ikisini bugün yapın. Sonrasında malzemeleriniz biriktirdikten sonra 7 gün boyunca ikinci kez karşınıza geldiğinde elinizdeki tüm malzemeleri kullanarak ikinci kez de yapın ve o malzemeleri bitirin. Ama üçüncü kez özel olarak gelmeyecek. Etkinlikte 6 gün boyunca spesiyel özel yemek gelir. 7. gün hiçbir yemek özel olmaz ve normal düz puanlar alırsınız. Eğer şu şekilde bir hesap yaparsanız, plan yapmaya çalışırsanız ben tüm malzemelerimi biriktireyim ve her şeyi 7. gün basarak sıralamaya girerim derseniz 7. gün aslında az puan yapmış olursunuz. Çünkü 7. gün etkinlikte herhangi bir özel yemek olmayacak arkadaşlar. Bilginiz olsun. Şimdi düşük yatırımlı ve birikim yapan arkadaşlar için şunu söyleyebilirim. Burada 300 sandığımız var. Buradaki 300 sandığın içinden bize bu malzemelerden rastgele veriyor. Ödüller için hedef puana ulaşmanız gerekiyor. Ve bu her gün sıfırlanıyor ve yenileniyor arkadaşlar. 7 gün boyunca buradaki 300 sandığını kesinlikle almaya çalışın. Yani mesela birinci gün bu yemekleri yaptınız, 300 yaptınız. Ertesi güne saklayabilirsiniz, beklersiniz. Ertesi gün girin tekrar buradaki 300 sandığını doldurun. 7 gün boyunca kesinlikle buradaki 300 sandığından faydalanmaya çalışın. Burada aşağıda yemek malzemeleri var. Malzeme gönderme ödüllerinden artı 10 alabiliyorsunuz ve istediklerinizde de malzeme, elinizde eksik malzemeler varsa malzemeleri istiyorsunuz. Burada zaten üzerinde tikli olanlarla spesiyel özel yemekler yapabiliyorsunuz. Bilginiz olsun. Eğer eyalette bir farm hesabınız falan varsa oradan kendinize malzeme gönderebilirsiniz. Ama siz malzeme gönderdiğinizde anladığım kadarıyla çok karlı olmuyor. Sıralamaya baktığımızda ittifakınız eğer birinci sırada tamamlarsa etkinliğin sonunda bir avlu, bir yemek masası dağıtılacak. Bu yemek masası eyaletinizde açılacak ve burada güzel ödüller alacaksınız. Hiçbir şey yapmadan eyaletinizdeki para yatıran oyuncular buradan paketleri alırsa ya da almasalar bile bunlar masalar dağıtıyor ve buradan gerçekten güzel ödüller alıyorsunuz. Bu arada arkadaşlar şu an kendi ülkemde saat gerçekten çok geç. Bu videoyu çekmek için alarm kurup uyandım. Eğer kanala abone değilseniz abone olursanız ve videoya beğeni, yorum, destek atarsanız çok sevinirim arkadaşlar. İkinci olan ittifak başka bir masa açıyor ama ilkinden biraz daha kötü. Sıralama bu şekilde değişiyor. Etkinlik sırasındayken ittifak değişemezsiniz maalesef. Öyle bir şey yok. Kişisel sıralamaya girdiğinizde eğer ilk onda bitirebilirseniz yemek yaptıkça puan alıyorsunuz. İlk onda bitirirseniz kalıcı olarak size bu şehir görünümünü veriyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Ben şehir görünümünü hiç beğenmedim. Ama intikal, yürüyüş gayet güzel. Şimdi bu etkinliği kimler oynayacak, nasıl oynayacak hep birlikte ona bakacağız. Yemek yaparken bir animasyonumuz da var. Böyle hızlıca göstereyim dedim ama
Malzemem olmadığı için maalesef gösteremedim. O animasyon çok kolay zaten. Geçiyorum. İkinci kısma, bu kısma geçiyoruz. Arkadaşlar buraya tıkladığımızda 250 liraya yani 4 euro, 5 euro ya da 5 dolarlık bir paketimiz var. Buradaki paketi hemen şöyle hızlıca göz gezdireyim. Düşük yatırımlı bir oyuncuysanız da almayabilirsiniz. Burayı genelde orta yatırımlı aylık işte 1000 dolardan fazla para yatıran oyuncular kesinlikle bunu almalı. Çünkü buradaki asıl bu paketin içindeki değerli şeyler buradaki bu bufflar arkadaşlar. Bu bufflar oyunda zor bulunuyor ve bizim için değerli. Yanında verdiği ödüller de fena değil. Dediğim gibi eğer 700-800 dolardan fazla para atıyorsanız bu iki paketi alabilirsiniz. Onun dışında çok küçük miktarlarda oyuna ufak paralar atıyorsanız bu paketleri almanıza gerek yok. Hemen üçüncü kısma Bereketin Efendisi'ne geliyoruz. Burada bir 7 günlük etkinliğimiz var arkadaşlar. Eğer burada birinci olursanız size 100 mitik ve elmas veriyor. Gün günde elmaslar ve ödüller var. Şimdi bu bizim oynamak isteyeceğimiz düşük yatırımlı ya da hiç para yatırmayan oyuncular için uygun bir etkinlik değil. Çünkü bu etkinlikte yemek yapıyoruz. Yemek yaparsak sıralamaya giriyoruz ve yemek yaptığımızda bize hızlandırma, demirci çekici, şef donanımı ya da tılsım malzemeleri maalesef vermiyor. Malzemelerinizi ve birikimlerinizi burada kullanmanızı çok tavsiye etmem. Şimdi buraya baktığımızda benim size genel ana tavsiyem şu olacak. Eğer hesabınızda anahtarlarınız varsa yani şuradan gösterebilirim. Korsan anahtarı değil. Buradaki altın anahtar ve gümüş anahtarları, altın ve platin anahtarları bu etkinlik için, özel etkinlikler için kullanabilirsiniz arkadaşlar. Ama gidip her şeyi ilk gün kullanmayın. Çünkü üçüncü günde de bunların görevleri var. Gördüğünüz gibi. Orada da kullanabilirsiniz. Mesela birinci gün geldiniz 274 bin puan alın ve bırakın. İkinci güne gelin. İkinci gün tekrardan 274 bin puan. Hedef puanları alın. Her günün kesinlikle bedava ödüllerini toplayın arkadaşlar. 7 gün boyunca. Eğer zayıf bir sunucuda, çok fazla para yatıranların olmadığı bir sunucuda, ölü bir sunucuda oynuyorsanız ve 30-40 milyon puan falan yaparak totalde bu etkinlikte birinci olabiliyorsanız olun. Ama onun dışında olmanızı çok fazla tavsiye etmiyorum. Daha güzel etkinlikler gelecek. O etkinlikler için birikim yapabilirsiniz. Tabii ki bu etkinliği boş geçmiyoruz. 7 gün boyunca buradaki hedef puanları alıyorsunuz. Ve şöyle bir şey var arkadaşlar. Bu etkinlik bugün geldi. Buradaki günlere bakarak görevlere bakabilirsiniz. Bu görevlerde örnek veriyorum. Burada ittifak harekatı var. Silahlanma yarışı var. Bu tarz etkinliklerin görevleri genelde birbiriyle çakışır. Örnek veriyorum. Buradaki silahlanma yarışında eğer az bir puan yapıldıysa ve sizin elinizde yüksek malzemeler, iyi bir birikiminiz varsa bu tarz etkinlikleri oynarken aynı zamanda buradan da puanlar alabilirsiniz. Kesinlikle her günün görevlerine bakın ve etkinlik takvimini kontrol edin. Elinizdeki malzemeye göre doğru bir şekilde oynamaya çalışın arkadaşlar. Şimdi hemen buraya gelelim. Buraya geldiğimizde bir puzzle'ımız var. İşte buradan bunu açabilmek için tüm puzzle'ı 2500 veya daha fazla puan içeren bir paket satın al. Bu 5 dolarlık, 5 euroluk ya da 250 Türk lirası pakete denk geliyor. Burada eğer şu paketi mesela oyun başında bunu alarak elde edebilirsiniz. Ya da ben size burada has altın varsa almayın dedim. Bunu almayarak da şu şekilde yapabilirsiniz. Mesela mağazaya geldiniz. Buradaki haftalık aylık kartlara geldiniz. Buradan haftalık donanım kartını alabilirsiniz. Eğer daha önceden aldıysanız tekrar bundan bir tane daha satın alıp oradaki puanı doldurabilirsiniz arkadaşlar. Hemen şuradan devam ediyorum. Burada bir doldurma ödülümüz var. Paket aldıkça, elmas yükledikçe bize bu intikali veriyor. Ben bu intikali çok sevdim. Niye bilmiyorum. Bayağı hoşuma gitti. Siz sevdiniz mi, sevmediniz mi? Yorumlarda belirtin. Ayrıca bu videoyu sunucudaki arkadaşlarınızla paylaşırsanız çok sevinirim. Videoya 13 tane, 15 tane altyazı ekliyorum. Her insan, her oyuncu bu videoyu izleyip anlayabilir. Burada bereket erzağımız var. Benim size tavsiyem arkadaşlar. Buradaki hayvanları yem var. Etkinlikte de üçüncü gün ya da ikinci günde hayvanları yenme görevi var. Burada bunu yaparken enerjinizi eğer kullanacaksanız o gün bunu yapın. Kaynak kesinlikle toplayarak 300'e ulaşın. Ama bunu tamamlamak için ekstra enerjilerinizi kullanmanızı çok fazla tavsiye etmem. Genelde böyle eski oyuncular bilir. Boksör etkinliği var. Yumruk attıkça size elmas veriyor. O tarz etkinliklerde enerjilerin kullanmasını daha doğru buluyorum. Hızlandırmalarınızı ve elmaslarınızı çok fazla harcamanızı tavsiye etmem. Bu etkinlik düşük yatırımlı oyuncular için iyi bir etkinlik değil. Ee, Maalesef ben bu tarz etkinlikleri sevmiyorum. Sadece Kingshot bu etkinlikleri
etkinlik olsun diye getiriyorlar. Bu etkinlikleri oynarken bize keşke çok daha fazla demir çekici, elmas ya da hızlandırmalar verseler ama ben bu etkinliğin biraz zaman kaybı olduğunu düşünüyorum. Bu benim kendi düşüncem. Hemen burada Şükran Günü ziyafetine geldiğimizde bu videonun başında aslında anlattığım şey işte buraya geldiğinizde 6 tane zengin masa, şık masa ve klasik masa dağıtılıyor. Buradan detayları görebiliyorsunuz. Buna kesinlikle etkinliğin son günü katılın arkadaşlar. Hiçbir şekilde birileriyle yarışmanıza gerek yok. Bedava etkinlikteki ödülleri almanın tadını çıkarın. Bu etkinliğin en güzel kısmı bence kesinlikle bu. Etkinlikle alakalı atladığım ya da unuttuğum herhalde bir şey yok diye düşünüyorum. Her şeyi anlattığımı umuyorum. Bu ara Kingshot'la alakalı çok güzel videolarım var. Bu etkinlik olmasaydı daha farklı bir video atacaktım ama bu etkinlik denk geldi. Önümüzdeki günlerde de Kingshot'la alakalı listedeki sizin istek videolarınızı tek tek atıyor olacağım arkadaşlar. Siz de çekmemi istediğiniz video varsa yorumlarda belirtirseniz listeme eklerim. Sırayla çekmeye başlayacağım. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Yeni videolarda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın.